Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu modeli yapacağım. Bilindik bir örnek, normalde yeleklerde, çocuk örgülerinde kullanılan bir örnek. Ben bunu kendi yorumumu katarak sizlere runner modelinde uyguladım. Umarım sizler de görünüşünü beğenmişsinizdir. Ben normalde olan sayılarını değiştirerek, kendi yorumumu katarak bu görüntüyü ortaya çıkardım. Ortaya çıkan sonucu çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Daha önce bu supla yapılışını paylaşırken yapacağım bir runner modeline çok uyuyor demiştim. Bu runner modelinden bahsetmiştim. Bu suplalar bu runner'la çok hoş duruyor. Bu runner'la bu suplaları kullanabilirsiniz. Bu runner'lar bu suplayla çok hoş bir set oldu. Ben çok beğendim. Bu suplaları yaparken aslında bu runner için yapıyordum. Ben bu iki seti çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. İkisi çok uyumlu bir set oldu. Bu örneği istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. İsterseniz benim gibi runner'da, sehpa örtüsü, battaniyelerde, omuz şalında, atkı olarak da kullanabilirsiniz. Yapılışı çok kolay. Normalde bilinen bir örnekti. Ben bu örneğin bir sayılarını yapılış şeklini değiştirerek bu şekilde sonuç çıkardım. Yapılışını çok beğendim. Püsküllerini de normalden biraz daha büyük yaparak ortaya harika bir sonuç çıktı. Ben sonuçtan çok memnun kaldım. Suplalarla dediğim gibi bu seti çok beğendim. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Videolardan anında haberdar olmak için zile basabilirsiniz. Videolarımızın daha çok kişilere erişmesi için videoma beğen ve yorum yaparak kanalıma destek olabilirsiniz. Sizlerden bir ricam daha olacak. Modellerden yapan arkadaşlar sayfalarını paylaşım yaparken benim YouTube kanalıma yönlendirirseniz sayfamızın daha çok kişilere erişmesi için katkıda bulunacaktır. YouTube kanalımda sayfanızdan bahsederseniz sevinirim arkadaşlar. Püsküllerini biraz büyük yaptığım için püsküllerine biraz fazla ip gitti. Siz bunu daha küçük yaparak daha az ip de harcayabilirsiniz. Runner'ına 250 metre yani bir ipimi kullandım. İkinci ipten de püskülleri harcadım. İkinci ipten de püskülleri kullanınca çok az ip kaldı. Modeli yaparken ona göre hesaplayarak yapabilirsiniz. Runner'a 250 metre ip gitti. 28 santim en, 133 santim boy için 250 metre ip gitti. Sadece püsküllere 250 metre ipten az ip kaldı. Püskülleri daha az sararak daha az da ip kullanabilirsiniz. Modelimizin yapılışına geçebiliriz. Bu modeli yaparken 2 milimetre koton makrome ip kullandım. Ben yurt dışında yaşadığım için bu marka yabancı bir marka ip kullandım. Amerika'da Hobby Lobby mağazasından alıyorum ipimi. 2 milimetre koton makrome ip. İpim 250 metrede 250 gram ip varmış. %69 koton, %31 polyester. Bu yüzdelik değişebilir. %70 koton, %30 da polyester olabilir. Bu yüzdelikler değişebilir. Ama ipim %100 koton değil. %100 koton olunca ipler biraz sert oluyor. Bu karışıma bakarak alabilirsiniz. Normalde 2 ile 4 mm arasında tığla örülüyormuş. Benim elime 4 mm tığ uygundu. 4 ile ördüm. Siz elinize hangi tığ numarası uyuyorsa o tığ ile örebilirsiniz. Ben daha önce böyle %100 koton ip kullanıyordum. Bu ipim %100 kotondu ama yumuşaktı. Bu makrome ipi de aynı. Bu %100 koton ip gibi. Aynı şekilde onu kullanıyorum. Eğer böyle makrome ip bulamıyorsanız böyle koton ipler de kullanabilirsiniz. Bunu koton ip değil de polyester soft makrome ipleriyle de yapabilirsiniz. Başka tür ipler de kullanabilirsiniz. Kağıt ip, jüt ip, hangi ipi tercih etmek istiyorsanız bildiğiniz iplerle de deneyebilirsiniz. Benim şu anda bildiğim bir ipler yok. Türkiye'de bildiğiniz ipleri, kullandığınız ipleri yorum kısmına yazarsanız diğer arkadaşlarımıza fikir olur. Diğer arkadaşlarımız da bu iplerden kullanabilirler. 4 mm tığ kullandım. Herkes bulunduğu yerdeki iplerin markalarını yazarsa diğer arkadaşlarımıza fikir olur. Şimdi modelimizin yapılışına geçebiliriz. Bu modeli yaparken taban kısmında ben aralarda 5 zincir çektim.
Bu taban kısmı için belirli bir zincir sayısına gerek yok. İstediğiniz kadar zincir çekip modeli genişletebilirsiniz. Ama benimkini öğrenmek istiyorsanız ben taban kısmı için 55 tane zincir çekmişim. Ama siz bunu dediğim gibi istediğiniz kadar değiştirebilirsiniz. Bu ara zincir için, her ara zincir için 5 zincir, bir de bu batacak yerler için zincir çekmeniz gerekiyor. Ben taban kısmı için 55 çekeceğim. Şimdi modelimize zincir çekerek başlıyoruz. Şu anda 55 taban kısmı için, 55 zincir taban için, 11 zincir dönüş için çekiyoruz. ...11 zincir çektim. Dönüş yerine işaret ekleyeceğim. On ikinci zincire işaretimi ekliyorum. On ikinci zincire işaretimi ekledim. Burası benim bu tam köşem. Buraya bitince batacağım yer. Şimdi buradan dönüyoruz. Bu köşeden sonra 5 zincir sayıyorum. İşaretten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6. zincire bir sık iğne yapıyorum. Tekrar 11 zincir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bu sık iğne yaptığım zincirden sonra tekrar 5 zincir sayıyorum. 6. zincire bir sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. zincire bir sık iğne. Bu şekilde ikinci üçgenimiz de oluşmuş oldu. Bu işareti aldığımız yer tam köşe. Aynı bu sık iğne yaptığımız yer gibi köşe. Bu ilk üçgenimiz, bu da ikinci üçgenimiz oldu bu şekilde. Tekrar 11 zincir. Sık iğneden sonra 5 zincir sayıyoruz. 6. zincire sık iğnemizi yapıyoruz. 6. zincire bir sık iğne. Son bir kez daha yapalım. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım. 11 zincir. Altıncı zincire bir sık iğne yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu şekilde toplam 9 tane üçgen ya da yarım yuvarlak nasıl adlandırırsak toplam 9 tane yapalım. Sıra sonuna kadar toplam 9 tane yapalım. Toplam 9 tane yaptım. 2, 4, 6, 8, 9. Daha boşluğum var. Fazladan zincir çekmiştim. Ama devam etmeyeceğim. Sizinle aynı olsun diye, örnekle aynı olsun diye devam etmeyeceğim. Bunu sonradan sökebilirim. Şimdi sıramı döneceğim. İkinci sıraya döneceğim.
Devam etmek isteyenler devam edebilir. Şimdi 7 zincir yapıyorum. Sıramı dönüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sıramı dönüyorum. Bu kenar zincir sayısı sizin el sıklığınıza göre değişebilir. Burası tam 7 benim elime uydu. 6 da olabilir, 8 de olabilir. Şimdi yapacağımız işleme göre bu kenar zincir sayısı sizin el sıklığınıza göre bu değişebilir. Bu sayı önemli değil. 2 sefer tığıma doluyorum. Bu diğer sırada yaptığımız halkanın 6. zincirine batarak üçlü trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. zincire batarak 2 sefer doladıklarımızı trabzan yapıyoruz. 1, toplam 5 tane yapıyoruz. 2 sefer doluyoruz. 2, 3, 4 ve 5. Az önce demek istediğim şuydu. Siz bu trabzanları yapınca eğer burası böyle çok gergin duruyorsa burayı bir sayı çoğaltabilirsiniz. Eğer burası böyle çok bol duruyorsa bir zincir azaltabilirsiniz. Eğer böyle normal duruyorsa bir sorun yok demektir. Bu zinciri düzelttikten sonra normal duruyorsa bir sıkıntı yok demektir. Onu siz kendi el sıklığınıza göre bu kenar zincir sayısını ayarlayabilirsiniz. Buradaki zincirlere bakarak burayı da ayarladıktan sonra. Hiç zincir çekmeden tekrar tığımıza 2 sefer doluyoruz. Şimdi tekrar yandaki zincirin 6. zincirine giderek aynı buradaki beşli trabzanları yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. zincirde tekrar aynı bu 5 tane trabzanı yapıyoruz. 2 sefer doluyoruz. 5 tane trabzanımızı yapıyoruz. 5 tane üçlü trabzan. Dördüncüyü yaptım ve beşinciyi yapıyorum. Tekrar aynı işlemi tekrarlıyoruz sıra sonuna kadar. Hiç zincir çekmeden tığımı 2 sefer doluyorum. Sıradaki boşluğun, sıradaki zincirlerin 6. zincirine giderek aynı işlemi yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. zincire yani tam ortasına. Burada 5 zincir kalmış oluyor. Bu tarafta 5 zincir kalmış oluyor. Üçlü trabzanlarımızdan 5 tane yapıyoruz. Aynı zincir içerisinde. 2, 3, 4 ve 5. Örneğimiz böyle çok kolay. Hiç zincir çekmeden yandakine giderek aynı işlemi tekrar ediyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar hepsinin 6. zincirine batarak aynı işlemi tekrarlıyoruz sonuncusuna kadar. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Ben sıra sonuna kadar hepsinin üzerine yaptım. Şimdi kenar kısmını yapacağız. Bu kenarda da aynı bu kenar gibi dikkat etmemiz gerekiyor. Bir potluk olmaması için şimdi burada uzun bir trabzan yapacağız. 2, 3, 4. Ben şimdi 4 sefer tığıma doluyorum. Ama eğer bir potluk olursa bunu 5 seferde dolayarak da yapabiliriz. Bu dönüş yerine batıyorum. İpimi alıyorum. İlk sefer doladığımı yapıyorum. İkinci sefer doladığımı yapıyorum. Üçüncü sefer doladığımı yapıyorum.
Dördüncü sefer doladığımı yapıyorum. Sonra ikisini birlikte yapıyorum. 4 sefer benim için tam geldi. Eğer bu 4 sefer sizde gergin oluyorsa 5 sefer dolayarak da yapabilirsiniz. Eğer 4 sefer sizde böyle potluk oluyorsa 3 seferde dolayarak 3 sefer dolayarak da yapabilirsiniz. Bunu da siz kendi el sıklığınıza göre bu kenarı da ayarlayabilirsiniz. Bu kişiden kişiye el sıklığına göre değiştiği için bu sayıyı kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bu kenarda da aynı şekilde, bu kenarda da aynı şekilde. Ben 4 sefer tığıma dolayınca benim elim için ideal oldu. Bir potluk olmadı. Onu siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Yeni sıraya da başlarken aynı buradaki gibi 11 zincir çekerek sıraya başlayacağım. Şimdi bundan sonra yaparken modelimiz hep aynı şekilde devam edecek. Ben şimdi bu sırayı tekrarlayacağım. Dönüşte de bu sırayı tekrarlayacağız. 11 zincir çekip buraya batacağım. Şimdi tekrarlıyoruz. 11 zincir. Sıramı dönüyorum. Artık bundan sonrası çok kolay olacak. 11 zincir yaptım. Bu boşlukta bir sık iğne yapıyorum. 11 zincir. Bu boşlukta bir sık iğne yapıyorum. Eğer istiyorsanız böyle trabzan tepesine de batabilirsiniz ama ben boşlukta yaptım. Boşlukta bir sık iğne. 11 zincir. Boşlukta bir sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. En sonuncuyu da buraya batarak sıramızı bitiriyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Sonuncuyu da bu boşluğa yapıyorum. Sıramı bu şekilde bitiriyorum. Şimdi sırayı aynı diğer sırada yaptığımız gibi 7 zincir çekerek sıramı dönüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 sıramı dönüyorum. Dediğim gibi bu sırayı istediğiniz gibi zincir sayısını değiştirebilirsiniz. Tığımı 2 sefer doluyorum. Aynı burada yaptığımız işlemi tekrar ediyoruz. 6. zincire batarak üçlü trabzanımızı yapıyoruz. 5 tane üçlü trabzan. 2 3 4 ve 5. Hiç zincir çekmeden 2 sefer tığıma doluyorum. Buradaki 6. zincire batarak üçlü trabzanımızı yapıyoruz. 5 tane üçlü trabzan. 2 3 4 ve 5. Bu şekilde örneğimiz çok basit. Aynı işlemi burada da tekrar ediyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlayalım. Şimdi sıra sonuna kadar yaptım. Şimdi bu trabzanlardan yapacağız tekrar. 4 sefer tığıma doluyorum. 4 sefer doladım. Normalde şu şekilde batılıyor ama ben öyle batmıyorum. Şuradaki telini buradaki teline batırınca böyle daha güzel duruyor. İpimi alıyorum. Aldığım iple bir sefer doladığım ipi yapıyorum. Bu sefer ikisini birlikte, bu sefer ikisini birlikte, bu sefer ikisini birlikte, şimdi en son ikisini birlikte yapıyorum. Bu şekilde bitirmiş oluyorum.
Şimdi aynı burayı gene tekrar edeceğiz. Örneğimiz bu şekilde. Hep bu iki sırayı tekrar ediyoruz. Bu şekilde yapmak istediğimiz uzunluğa kadar yapıyoruz. Sadece son sırayı farklı yapıyoruz. Bu şekilde yapmak istediğimiz uzunluğa kadar yapalım. En son şu zincirli kısmı yaptıktan sonra son sırayı birlikte yapacağız. Yapmak istediğimiz uzunluğa kadar bu şekilde yapalım. Son sırayı birlikte yapalım. Yapmak istediğimiz uzunluğa kadar yapıyoruz. En son bu zincirli kısmı yapıyoruz. Bu trabzonlu kısmı yapmıyoruz. En son sırada başlangıç kısmı ile bitiş kısmı aynı olsun diye en sonda zincir çekiyoruz. Bu zincirli kısmı yaptıktan sonra normalde 7 zincir çekip dönüyorduk. Şimdi 10 zincir çekiyoruz. Sıramızı dönüyoruz. 10 zincir çekip 6. zincire bir sık iğne yapıyoruz. Normalde 6. zincire trabzan yapıyorduk. 6. zincire bir sık iğne yapıyoruz. 10 zincir, 6. zincire bir sık iğne. 5 zincir. Başlangıç kısmında buralarda 5 zincir vardı. Şimdi bitiş kısmında da aralarda 5 zincir var. 6. zincire bir sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 5 zincir, 6. zincire bir sık iğne. 1 2 3 4 5 6. Bu son sırayı da bu şekilde yapıyoruz. Hem toparlamak için hem de başlangıç kısmıyla aynı olsun diye. 5 zincir, 1 2 3 4 5 6. zincire bir sık iğne. Bu şekilde bütün zincirlerin üstüne batarak sıra sonuna kadar bu şekilde yapıyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Sonuncuya da batıyorum. Bu kenar kısmına da buradaki gibi bir trabzan yapabiliriz. 3 zincir, 1 2 3, şu iki teli alarak ipimi oradan alıyorum. İkisini birlikte, ikisini birlikte, ikisini birlikte, en son ikisini birlikte yaparak bu şekilde yapabiliriz. Burada da eğer 3 sefer dolayınca burası eşit durmuyorsa sayıyı değiştirebiliriz. Buralarda dörtlü yapıyorduk. Boyuna tam yetiyordu. Eğer burada 3 sefer doladığımız boyuna denk gelmiyorsa bu sayıyı değiştirebiliriz. Ben 3 sefer dolayınca bunlarla aynı boya denk geldi. İpimizi burada kesiyoruz. Biz örneğin yapılışı bu şekilde. Burası da bitiş kısmı oluyor. Püskülleri bu şekilde büyük yapınca modelle hoş durdu. Normalden biraz fazla ip gitti. Siz bu kadar ip kullanmak istemiyorsanız püskülleri küçük yapabilirsiniz. Ben şimdi normal püskül yapılışını sizinle paylaşıyorum. Normalde elimi 15 defa sararak püskül yapılışını gösteriyorum. Ama bunları yaparken elimi 30 defa sararak yaptım. Eğer siz bunu benim gibi büyük yapmak istiyorsanız 30 defa yapabilirsiniz. Ama çok fazla ip gitmesini istemiyorsanız 15 defa sararak da yapabilirsiniz. Bu şekilde beğenenler 30 defa yapsın. Az ip gitsin diyenler ellerini 15 defa sarsınlar. Şimdi püskül yapılışına geçebiliriz. İlk önce şu kadar uzunlukta 2 parça ip kesiyorum. İpin bir ucunu bu şekilde elimde tutuyorum. 15 defa sarıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. İpimi kesiyorum. Tek ipimi alıyorum.
Sardığım ipin içinden geçiriyorum. 2 sefer düğüm atıyorum. Sıkı düğüm atıyorum. 2 sefer sıkı düğüm atıyorum. Sonra diğer ipi alıyorum. Bir ucunu püskülümün boyunca böyle tutuyorum. Yaklaşık 2 santim kala parmağımı böyle sıkıca bastırıyorum. İpin diğer kalan kısmını püskülün etrafından sarmaya başlıyorum. Üst üste gelmeyecek şekilde, böyle yan yana gelecek şekilde sarıyorum. Bu şekilde 4 defa, dilerseniz 5 defa sarıyorum. Sonra ipin diğer ucuyla iki sefer düğüm atıyorum. 300 iğne yardımıyla ya da tığ yardımıyla bu düğüm attığımız, bu sardığımız yerin arkasından beri ipimizi geçireceğiz. Sardığım düğümün arkasından beri tığımı geçiriyorum. İlk önce tek ipimi çekeyim. Bunu çektim. Sonra diğerini deniyorum. Diğerini de çektim. Sonra ikisini birlikte çekiyorum. Düğümü o tarafa çekmeye çalışıyorum. Ve bu şekilde oluyor. Sonra püskülümüzün boyunu da ayarlıyoruz. Ve püskülümüz, böyle püsküllerimiz hazır. Bu büyük yaptığım püsküllerde boncuk kullanmamıştım. Ama bu 15 defa yaptığımız püsküllerde isterseniz bu şekilde tahta boncuk da kullanabilirsiniz. Tığ yardımıyla ipimi boncuktan geçiriyorum. Size böyle küçük olan püskülle de bitinmiş halini göstereyim. Böyle takılınca ona da bir karar verirsiniz. Takılışını göstermiş olurum. Hem de küçük püskülün takılmış halini görmüş olursunuz. Ben püskülleri bu sık iğne yaptığım yerlere taktım. Dilerseniz bu boşluklara da takabilirsiniz. İpimin tekini oradan alıyorum. İpin diğer kısmıyla düğüm atıyorum 2 sefer. Temiz görünmesi açısından boncuğun içinden beri ipleri tek tek aşağıya çekiyorum. Sonra püskülün içinden beri, bağladığımız yerden beri ipi aşağıya çekiyorum. Bu şekilde 3 tane de küçük püsküllerden taktım. Tahta boncuklarla da fena durmadı. Dediğim gibi isterseniz bu şekilde, İsterseniz benim gibi bu şekilde 30 defa sararak da yapabilirsiniz. Tabi böyle dolgulu olunca daha bir hoş. Böyle dolgulu olunca kendini daha çok gösterdi ve sade oldu boncuksuz olunca. Böyle boncuklu olunca daha bir spor durdu. Tercih sizin arkadaşlar. Tabi bunun tepesine isterseniz boncuk da takabilirsiniz. Ben takmadım. Boncuk da olabilirmiş. Dediğim gibi istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Püskül yapılışı da bu kadar. Şimdi size bitmiş halinde gösteriyorum.
Sonra videomuzu bitiriyoruz. Modelin yapılışı bu kadar arkadaşlar. Sizler nasıl buldunuz? Ben çok beğendim. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Suplalarımız da çok güzel bir set oldu. Bunun yastık modeli de en kısa zamanda geliyor. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Zili açarak sıradaki videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Videolarımızın daha çok kişilere erişmesi için videomuza beğen ve yorum atarak destek olabilirsiniz. Videolarıma bakarak yapan arkadaşlar sosyal medyada paylaşım yaparken paylaşımların altında benim YouTube kanalımdan bahsedersiniz. Benim kanalıma yönlendirirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Bu kanalımızın büyümesi için, daha çok kişilere erişmesi için önemli. Şimdiden herkese teşekkür ederim. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum.